Süper kötüler, itibarsız kahramanlar, eski bir Black Widow suikastçısı ve Bob adında tuhaf bir adam, ikiyüzlü bir hükümet liderinin ölümcül ihanetinden sonra amaç ve kimlik bulurlar. Thunderbolts, MCU'nun Suicide Squad versiyonu değildir. Film, varoluşsal bir krizle karşı karşıya olan kötü adamlar için bir grup terapi seansı olarak en iyi şekilde tanımlanabilir. O asık suratı nasıl tersine çevirirsiniz? Yeni arkadaşlar edinin, geçmiş hatalarınızı iyileştirin ve yedek kulübesinden kalkıp oyuna girerek New York şehrini kurtarın. Sonra hep birlikte dünyayı kurtaran bir kucaklaşmaya gelelim. Yelena Belova son görevi sırasında beceriksiz güvenlik görevlilerini kıyma haline getirirken depresyonla mücadele ediyor. Gölge ajan olmanın anlamı nedir? Hayat para için öldürmenin bitmeyen bir döngüsü haline gelmiştir. Yelena, bir nevi vekil babasıyla uzun zamandır beklenen bir araya gelmek için Baltimore'a gider. Alexei Shostakov günlerini bir limuzin şoförü olarak geçirir. Rusya'nın ünlü Kızıl Muhafızı olarak geçmişteki zaferini özler, ancak neden kızına ulaşmamıştır? Hadi arkadaş olalım. Bu arada, Washington D.C.'de, CIA direktörü Valentina Allegra de Fontaine bir kongre azil soruşturmasının önünde oturuyor. Yıllarca süren karanlık eylemleri sonunda bir hesaplaşmaya yol açtı. Artık Brooklyn'den bir temsilci olan Bucky Barnes Valentina'nın tüm süreci tiyatro olarak sergilemesini iğrenerek izliyor. Amerika'yı koruyor. Avengers gitti. Artık süper kahramanlar kalmadığında kime güvenirsiniz? Valentina, asistanına tüm defterleri kapatmasını söyler. Yelena, uzak çöldeki çok gizli bir üsse sızmaya çalışan bir hırsızı öldürmesi talimatını alır. Partide Taskmaster, Ghost ve John Walker'ı görünce şaşkına döner. Kısa bir arbede, açıkça bir tuzak kurduklarını ortaya çıkarır. Kapı kapanır kapanmaz, kasadan garip bir adam çıkar. Bob oraya nasıl geldiğini bilmemektedir. Ancak şimdi aynı ölüm tuzağına sıkışmıştır. Thunderbolts duygusal ve mizahi temaları dengeleme konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Farklı grup gerçek bir ateşle imtihan sırasında birbirlerini tanıdıkça bolca gözyaşı ve kahkaha var, herkes doğası gereği yalnızdır. Valentina için mükemmel piyonlardı. Kirli işi yapın ve sıcaklık ona döndüğünde sorumluları ortadan kaldırın. Hayatta kalmak için işbirliği yapmaya zorlanırlar. Yalnız ruhların kötülüğe karşı birleşen benzer ruhları bulması tamamen şans eseridir. Sönük bir senaryo operasyonu rayından çıkarıyor. Thunderbolts'un bir canavar sürprizi var. Ancak o bombayı patlattıktan sonra tamamen tahmin edilebilir hale geliyor. Fragman neredeyse tüm filmi ele veriyor, bu da can sıkıcı çünkü kadronun iyi bir ortak kimyası var. İzleyiciler bu karakterlere yıllardır filmlerden ve Disney Plus sınırlı dizilerinden aşina. Onların büyümesini ve birlikte yeni bir yola girmelerini görmek ilginç, ancak bunun biraz özgünlükle yapılması gerekiyordu. Her şey tam olarak beklendiği gibi gelişiyor. ChatGPT bu senaryoyu yazabilirdi. Direktli filmler, milyarlarca dolarlık gelecek yapımlar için bir sergi oluşturur. Thunderbolts, Marvel'ın 5. aşamasını önemli bir temel oluşturma çalışmasıyla tamamlar. Yenilmezler olarak zengin olan aktörlerin yerini alacak yeni karakterlerin ve bir hikayenin tanıtılması gerekiyordu. Puff, MCU'nun yeni kahramanı olur. Anthony Mackie, cesur yeni dünyada Kaptan Amerika olarak kendi başrol aracına kavuştu, ancak Puff evrensel bir çekiciliği temsil ediyor. Yelena'da ırksal temalar veya politik sorunlar yok. Hayranlar için bölücü bir bagajı olmadan Thunderbolts yıldız lideri olarak ortaya çıkıyor. Bazıları ona güvenli bir bahis diyebilir. Ancak Puff'a kaynak materyali yükselttiği için kredi veriyorum. Yelena'nın bir dönüm noktasında olduğuna ve daha iyiye doğru değişmeye istekli olduğuna inanıyorsunuz. Thunderbolts saf bir aksiyon filmi olarak başarısız. Önceki materyalin kapsamı göz önüne alındığında gişe rekorları kıran bir film gibi hissettirmiyor. Neyse ki, saçma CGI ile abartılı değil, ancak göze çarpan olağanüstü bir şey yok. En havalı dövüş sahnesi hangisidir? Bu soru kolayca cevaplanmalıdır. Marvel genellikle destansı bir hesaplaşma sunan bir doruk noktasına doğru ilerler. Anlatı, Thunderbolts'u Avengers'ın istilacı Chitauri ordusuyla yüzleştiği zamana benzer bir üçüncü perde durumuna yerleştirir. Steve Rogers komutayı ele geçirdiğinde ve ekibi destansı bir dövüş için birleştirdiğinde nabzınızın nasıl hızlandığını hatırlıyor musunuz? Garip bir şekilde sessiz ve hayal kırıklığı yaratan bir finalde böyle bir şey olmuyor. Florence Puff komutayı ele alıyor. Harbor'ın Red Guardian'ı komik rahatlama ve destekleyici baba figürü olduğu için alkışlanmayı hak ediyor. Geri kazanılan zafer arayışında izleyicileri kahkahalara boğacak, ancak aynı zamanda takımın ağlayabileceği omuz olarak kalpleri ısıtacak. Kabul ediyorum, biraz duygusallaşıyor, ancak Red Guardian, işler çığırından çıktığında kızının yanında. Filmin en iyi anında neden onlara Thunderbolts dendiğini öğreniyorsunuz.
Seyirci tepkisi genellikle olumlu olmalıdır. Thunderbolts basit bir olay örgüsüne sahiptir ve parçalara ayrılabilir, ancak topluluk karakterleri sevimlidir. Onların başarılı olmasını desteklersiniz ve ihtişamlarının tadını çıkarırsınız. Çoğu izleyici Sentry'nin arka plan hikayesini bilmeyecek, bu yüzden bu biraz özgünlük katabilir. Elbette jenerik sırasında ve sonrasında etrafta dolaşın. Thunderbolts, Marvel Studios'un bir yapımıdır. Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından 2 Mayıs'ta sinemalarda gösterime girecek. Thunderbolts filmine 10 üzerinden puanım 8.